Merhaba. Bugün zayıflamaya çalışırken yapılan hatalar hakkında konuşmak istiyorum. Ben doktor değilim. Diyetisyen değilim. Ama kolay kilo alan ve en ufak hatada insülin direnci hızla bozulan biriyim. Onun için de bu konuda konuşmak için yeterli tecrübem olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben diyete, kalori saymaya karşıyım. O yöntemlerle zayıflamanın mantıksız olduğuna inanıyorum. Diyetle zayıflanabileceğine, zayıflansa bile kalıcı olacağına inanmıyorum. Aynı şekilde kalori açığı oluşturmak için kalori saymanın da zayıflamak için iyi bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insan hayat boyu bir diyet planına uyarak ya da kalori sayarak yaşayamaz. O şekilde zayıflasa bile elbet bir gün o yöntemi bırakır ve tekrar kilo alır. Bu iki yöntem de aşırı yorucu. İnsan özel görevli asker gibi her an tetikte duramaz. Ben bu yöntemler yerine yeme düzeninin değiştirmenin ve mantıklı bir yeme düzeni oluşturmanın zayıflamak için doğru yöntem olduğuna inanıyorum. Aç kalarak zayıflamak sürdürülemez. Aç kalıp kendi eziyet etmenin gereği yok. Onun yerine yapılması gereken sağlıklı beslenmek. Bunun da olmazsa olmazları var. Birinci kural rafine şeker yememek. İnsan tatlı yemeden yaşayabilir. Örnek istiyorsanız bana bakın. Ben yaşıyorum. Yıllar önce tatlıyı hayatımdan çıkarttım. Eksikliğini hissetmiyorum. Aklıma gelmiyor. Ben de tatlı yiyorum. Çok yemiyorum ama yiyorum. Benim yediğim tatlı bal, pekmez, hurma ve meyve. Bunlar da tatlı. Ve bunlar doğal tatlı. Bunları yiyorum ama abartmıyorum. Az yiyorum. Rafine şeker doğada yok. Bir Alman kimyager şeker pancarından rafine şeker üretti. İnsanlığın başına bela etti. Şeker öyle büyük bir bela ki insan şeker yedikçe canı tatlı çeker. Tıpkı uyuşturucu gibi bağımlılık yapar. Rafine şeker yediğinde şeker anında kana karışır. Bu vücudunda ani bir enerji patlaması yaratır. Ancak bu yükselişin inişi sert olur. Kan şekerin hızla düştüğünde kendini yorgun, sinirli ve tekrar şeker yeme isteğiyle dolu bulursun. Vücudun ihtiyacından fazla şeker aldığında karaciğer bu şekeri yakamaz ve yağa dönüştürüp depolar. Bu durum zamanla karaciğer yağlanmasına yol açarak metabolizmanı yavaşlatabilir. Şeker vücutta iltihaplanmayı, enflamasyonu tetikler. Bu da cildindeki kolajen yapısına zarar vererek daha erken kırışmana veya sivilce problemlerin artmasına neden olabilir. Rafine şeker beynine doydum sinyali gönderen mekanizmaları bozar. Şekerli şeyler yedikçe daha çok yemek istersin. Çünkü vücudun gerçek besin değerini yani protein, lif ve vitamin alamamıştır. Düzenli şeker tüketimi uzun vadede şu riskleri beraberine getirir. Tip 2 diyabet, insülin direncinin artması, kalp hastalıkları, yüksek trigliserit ve damar sertliği riski, diş çürükleri, ağızdaki bakterilerin en sevdiği yakıt şekerdir. Rafine şeker aslında hızlı bir kandırmaca gibi çalışır. Yersin, bir anda enerji gelir ama bu uzun sürmez. Kısa süre sonra tekrar acıkırsın.
Hatta bazen daha sinirli ve yorgun hissedersin. Bu yüzden gün içinde sürekli bir şeyler yeme isteği oluşur. Bir de doyurmaz. Tatlı yersin ama tamam artık doydum hissi pek gelmez. Bu da fark etmeden fazla kalori almana ve zamanla kilo artmasına yol açar. Özellikle göbek çevresinde birikmeye başlar. Dişler için de pek dost sayılmaz. Şeker ağızda kaldıkça bakteriler onu kullanır ve dişlere zarar veren maddeler üretir. O yüzden çok şeker tüketenlerde çürük daha sık olur. En önemli tarafı şu: vücut buna alışır. Yani ne kadar çok şeker yersen o kadar çok canın şeker ister. Bu yüzden insanlar tatlı krizine girdim der. Aslında bu alışkanlık meselesidir. Uzun vadede ise işler biraz daha ciddi olabilir. Sürekli yüksek şeker tüketimi vücudun dengesini bozar ve tip 2 diyabet gibi sorunların ortaya çıkma ihtimalini arttırır. Şeker tamamen zehir değil ama fazla olunca vücuda yavaş yavaş zarar verir. Bir diğer bela da beyaz un. Beyaz unda buğday işlenip beyaz una dönüşürken en faydalı kısımları olan ruşeym ve kepek atılıyor. Geriye ağırlıklı olarak sadece nişasta kalıyor. Yani vücuda yararlı vitamin ve minerallerden mahrum kalmış oluyorsun. Beyaz un vücuda girdiği an hızla şekere dönüşür. Bu da kan şekerini bir anda zıplatır. Sonra da hızla düşürür. Bu iniş çıkışlar seni hem çabuk acıktırır hem de gücünün içinde halsiz bırakabilir. İçinde lif yani posa kalmadığı için beyaz unla yapılan yiyecekler seni uzun süre tok tutmaz. Yedikçe yesin gelir. Bu da haliyle kilo kontrolünü zorlaştırır. Sindirim sisteminin düzgün çalışması için life ihtiyacı vardır. Beyaz un liften fakir olduğu için bağırsak hareketlerini yavaşlatabilir ve uzun vadede sindirim sorunlarına yol açabilir. Sürekli yüksek kan şekeri ve buna bağlı salgılanan insülin vücutta gizli bir yorgunluk ve iltihaplanma süreci başlatabilir. Bu da ileride diyabet gibi hastalıklara davete çıkarabilir. Beyaz un aslında buğdayın en boş hali diyebiliriz. Çünkü yapılırken buğdayın kabuğu ve özü alınıyor, faydalı olan vitamin ve lifin büyük kısmı çöpe gidiyor. Geriye daha çok nişasta kalıyor. Bu yüzden beyaz undan yapılan şeyler seni doyurur gibi hissettirse de aslında vücuda çok fazla fayda sağlamıyor. Mesela beyaz ekmek yediğinde bir anda enerjin yükselir gibi olur. Ama bu çok kısa sürer. Çünkü kan şekerin hızlı yükselip sonra hızla düşer. O yüzden de daha yeni yedim ama yine acıktım hissi gelir. Bu durum sık tekrar ederse hem daha fazla yersin hem de kilo almak kolaylaşır. Bir de işin bağırsak kısmı var. Beyaz unda lif neredeyse yok denecek kadar az olduğu için sindirim sistemini çok desteklemez. Bu da zamanla kabızlık gibi sorunlara yol açabilir. Uzun vadede en önemli konu ise şu: bu tarz beslenme şekli sürekli hale gelirse vücudun şeker dengesini zorlar. Bu da zamanla tip 2 diyabet gibi problemlere zemin hazırlayabilir. Beyaz un yiyince
anlık mutlu eden ama uzun vadede pek bir şey kazandırmayan bir besin gibi düşünebilirsin. Bol su iç ama suyu yemekten 1 saat önce ve 1 saat sonra içme. Yemek masanda su olmasın. Eğer canın bir şey çekiyor ve kendini engelleyemiyorsan o zaman ye. Ama hem az porsiyon ye hem her gün yeme. Eğer onu yemezsen kendini kötü hissedersin ve hedeflediğin sağlıklı yeme düzeni devam ettiremezsin. Aç kalarak kilo vermek yanlış yöntemdir. Aç kalırsan kilo vermezsin. Aksine kilo alırsın. Vücudun en büyük önceliği hayatta kalmaktır. Uzun süre bir şey yemediğinde beynin dışarıda yemek bitti, kıtlık başladı alarmı verir. Bu durumda vücut hayatta kalabilmek için harcadığı enerjiyi minimuma indirir. Yani sen daha az yedikçe vücudun da elindeki enerjiyi yakmamak için kendini rolantiye alır. Vücudun bir sonraki öğününün ne zaman geleceğini bilmediği için eline geçen ilk besini ileride lazım olur diyerek doğrudan yağ olarak depolar. Normalde yakacağı kaloriyi korkudan biriktirmeye başlar. Bu da tartıda kilo artışı veya vücutta yağlanma olarak karşımıza çıkar. Aç kaldığında vücudun enerji için sadece yağlara bakmaz. Kullanımı daha kolay olan kasları da yakıt olarak kullanmaya başlar. Kaslar vücudun en çok kalori yakan fabrikalarıdır. Kas kaybettikçe metabolizman daha da yavaşlar ve artık su içsen bile kilo almaya müsait bir hale gelirsin. Uzun süre aç kalmak vücut için fiziksel bir strestir. Bu stres kortizol hormonunu arttırır. Kortizol da özellikle göbek bölgesinde yağlanmayı tetikler. Çok uzun süre aç kalıp sonra bir şeyler yediğinde kan şekerin aniden fırlar. Bu durum yağı depolayan ana hormon olan insülinin tavan yapmasına neden olur. Çok aç kaldığında iraden zayıflar. Beyin hızlı enerji veren şekerli ve karbonhidratları gıdalara yönelir. Farkında olmadan yediğin o küçük porsiyonlar aslında vücudun yavaşlamış olan yakma kapasitesinin çok üzerinde kalori içerir. Vücudunu korkutmak yerine ona düzenli ve sağlıklı yakıt yani yemek göndererek güvendesin, depolamana gerek yok, yakabilirsin mesajı vermen gerekir. Kilo verirken acele etme. Sen kiloyu bir haftada ya da bir ayda almadın. Onun için bir haftada şu kadar, bir ayda bu kadar ver diye süslenmiş diyetlere inanma. Başlarken söylemiştim. Diyeti unut, sağlıklı yemeğe odaklan. Kilo verirken kilo vermen duracaktır. Panik yapma. Buna direnç kilosu deniliyor. Direnç kilosu veya kilo platosu düzenli diyet ve egzersiz yapmana rağmen tarttaki rakamın uzun süre çakılı kalması durumudur. Vücudunun ben bu kiloda iyiyim, daha fazlasını vermek istemiyorum diyerek kendini korumaya aldığı bir duraktır. Vücudun çok akıllıdır. Sen daha az kalori alıp daha çok hareket ettiğinde vücudun bir süre sonra bu yeni duruma alışır. Metabolizman vites düşürür ve harcadığın enerji tasarruflu kullanmaya başlar. Yani eski tempon artık vücudun için normal hale gelmiştir. Vücudun rutini sever. O yüzden rutini bozmalısın. Eğer hep aynı saatte aynı mesafeyi yürüyorsan bir gün yokuş çık veya temponu arttırıp
azaltarak vücudunu şaşırt. Aynı şey beslenme için de geçerli. Aldığın kalori miktarını bir gün biraz arttırıp ertesi gün düşürerek vücudunun kıtlık moduna girmesini engelleyebilirsin. Sadece kardiyo, yürüyüş, koşu yapıyorsan yanına mutlaka direnç egzersizleri, ağırlık, kendi vücut ağırlığına çalışma ekle. Kaslar sen dinlenirken bile enerji harcayan fabrikalar gibidir. Kas kütlen arttıkça oturduğun yerde yaktığın kalori de artar. Bazen fark etmeden porsiyonlar büyür veya sağlıklı dediğimiz kuru yemiş, zeytinyağı gibi besinleri fazla kaçırırsın. Birkaç gün boyunca ne yediğini not etmek, nerede hata yaptığını görmeni sağlar. Az uyuduğunda vücudun kortizol denen bir stres hormonu salgılar. Bu hormon vücudun yağ tutmasına neden olur. Eğer çok streslisin veya günde 6 saatten az uyuyorsan direnç kilosuyla karşılaşman çok normaldir. Bazen tartı aynı kalır ama vücudun sıklaşır. Yağ yakıp kas kazanıyor olabilirsin. Bu yüzden sadece tartıya değil, kıyafetlerin nasıl durduğuna veya bel çevresi ölçümüne de odaklan. Direnç kilosunu aşmak bazen sadece 1-2 haftalık bir sabır meselesidir. Vücudun yeni kilosuna uyum sağladığında o engel ortadan kalkacaktır. Ortalıkta dolaşan az az ye, sık sık ye, mantıksızlığına inanma. Mantık önemli. Hayatın her alanında mantıklı düşünürsen zarar etmezsin. Bugün insanlar az az sık sık ye diyenler hiç düşünmüyorlar mı? Bundan çok değil, birkaç yüzyıl önce insanlar az az sık sık yiyebilir miydi? Yiyemezlerdi. Çünkü buzdolabı yoktu. Yemek saklayamazlardı. Yemek yapılır, yenir, biterdi. Paketli gıda yoktu. Ufak atıştırmalıklar alacak marketler yoktu. Sürekli bir şey yersen vücudundan sürekli insülin hormonu çalışır ve asla zayıflayamazsın. Yemek yediğin anda vücudun kan şekerini dengelemek için insülin salgılar. İnsülini bir depolama memuru gibi hayal et. Bu memurun görevi şudur: kanda enerji var. Hemen bunları hücreye dağıt ve fazlasını yağ olarak sakla. Az az sık sık yediğinde depolama memuruna, yani insüline hiç mola verdirmemiş olursun. Sabah kahvaltı yaparsın, insülin yükselir. Arada bir bisküvi veya meyve yersin, insülin tekrar yükselir. Öğle yemeği yersin, insülin yine tepede. Vücut sürekli insülin etkisinde kaldığında yağ yakma moduna, yani yakıt olarak kendi depolarını kullanmaya bir türlü geçemez. Çünkü insülin varken vücut dışarıdan enerji geliyor, depoları kilitle talimatını alır. Sürekli atıştırdığında hücrelerin bu yüksek insüline karşı sağırlaşmaya başlar. Bu da insülin direnci olur. Buna insülin direnci diyoruz. Hücreler artık insülin dinlemez. Şeker kanda kalır. Vücut daha çok insülin salgılar ve bu kısır döngü seni hem daha çok acıktırır, hem daha çabuk acıktırır, hem de göbek bölgesinde yağlanmayı arttırır. Vücudun yağ yakabilmesi için o depo memurunun ofisine gidip uyuması gerekir. Bu da ancak açlık süresi uzadığında, öğün araları açıldığında olur. Miden ve sistemin boş kaldığında vücut der ki dışarıdan yemek gelmiyor. O zaman içerideki eski yağları yakmaya başlayalım. Sürekli bir şeyler atıştırmak vücuda sürekli yağ depolu emri vermektir. Öğün sayısını azaltıp
araları açmak ise vücuda kendi yağını yakması için fırsat tanımaktır. Eğer yemekten hemen sonra acıkıyor ve bir şeyler yemek istiyorsan iki ihtimal var. Ya yemekte doymadın ya da duygusal açlık çekiyorsun. Sebep doymaman. O zaman yemekte doyacak kadar ye ki sonrasında bir daha bir şey yemeyesin. Çünkü her yediğin lokma insülin salgılanmasını başlatır. Bu da 1 ila 3 saat arası sürer. O sürede vücudun yağ yakmayı bırakır, aksine yağ depolar ve kilo alırsın. Eğer sorun duygusal açlıksa, duygusal açlık aslında karnımızın değil, kalbimizin ve zihnimizin acıkmasıdır. Vücudumuz yakıta, yani yemeğe ihtiyaç duyduğu için değil, o an hissettiğimiz bir boşluğu, stresi veya sıkıntıyı susturmak için yemek yeme isteğidir. Bunu en basit haliyle şöyle açıklayabiliriz. Duygusal açlığın temel sebebi yemeklerin sadece besin değil, aynı zamanda hızlı bir teselli aracı olmasıdır. Buna 3 temel sebep neden olabilir. Birincisi, bu bir kaçış mekanizmasıdır. Stresli, üzgün, yalnız veya sadece sıkılmış hissettiğimizde beyin bu huzursuzluktan kurtulmak için en kolay ödül olan yemeğe yönelir. İkincisi, anlık mutluluk isteğidir. Şekerli veya karbonhidratlı gıdalar beyinde geçici bir rahatlama hissi, yani dopamin salgılatır. Sorun çözülmez ama kısa süreliğine unutulur. Üçüncüsü de öğrenilmiş davranışlardır. Çocukken ağladığımızda bize şeker verilmesi gibi alışkanlıklar yetişkinlikte kötü hissedince yemek ye kodlamasına dönüşebilir. Duyduğun açlık hissi gerçek açlık mı? Duygusal açlık mı? Şöyle anlayabilirsin. İkisini birbirinden ayıran çok net işaretler vardır. Gerçek açlık yavaş yavaş gelir. Duygusal açlık bir anda aniden bastırır. Gerçek açlıkta her türlü yemeği, sebze, çorba ve bunlar gibi şeyleri yemek istersin. Duygusal açlıkta sadece belirli bir şeyi, çikolata, pizza, cips istersin. Gerçek açlıkta midede gurultu veya kazınma hissedilir. Duygusal açlıkta isek midede değil, zihindedir. Gerçek açlıkta doyunca durabilirsin. Duygusal açlıkta doyduğunu anlamaz, tabağı bitirsen de devam etmek istersin. Gerçek açlıkta yedikten sonra suçluluk hissetmezsin. Duygusal açlıkta genelde pişmanlık veya suçluluk hissedersin. Bu durumdan kurtulmak mümkün. Duygusal açlığı yenmek bir irade savaşından ziyade kendini fark etme yolculuğudur. Elin yemeğe gittiğinde kendine şu soruyu sor.
şu an gerçekten aç mıyım? Yoksa sadece üzgün, sıkılmış, yorgun muyum? Eğer cevap fiziksel açlık değilse o an ihtiyacın olan şey yemek değil, dinlenmek veya dertleşmektir. Duygusal açlık bir dalga gibidir. Gelir ve geçer. Bir şeyi çok istediğinde kendine 15 dakika süre tanı. O sırada başka bir işle, yürüyüş, su içmek, birini aramak gibi şeylerle ilgilen. Genelde isteğin şiddeti azalacaktır. Açım demek yerine şu an işle ilgili kaygılıyım diyebilmek beynini yemekten uzaklaştırıp asıl soruna odaklanmanı sağlar. Kendine bir şeyi tamamen yasaklarsan beynin ona daha çok odaklanır. Asla yemeyeceğim yerine şu an ihtiyacım yok, sonra değerlendiririm demek daha sağlıklıdır. Miden değil de zihnin bağırıyorsa mutfağa gitmek yerine bir bardak su içip derin bir nefes almak bu döngüyü kırmanın ilk ve en güçlü adımıdır. Sonuç olarak yemeğini yeterli ye, her aklına geldiğinde ağzına bir şey atıp insülin salgılanmasını başlatma. Atıştırmalık diye bir tanım var. İnsan atıştırmaz. Acıktıysa yemek yer. Açsan yemek ye. Atıştırma, açlığını yatıştırma. Yemek saatin olsun, o saat dışında yeme. Benim gibi çayın yanına bir şey yemeden çay içemiyorsan çay içmeyi azalt ve çay yanında yediğin şey bisküvi, kek, kraker değil, hurma, kuru yemiş gibi doğal gıdalar olsun. Her ne kadar doğal olsalar da onların fazlası da kilo yapar. Ben kahvaltıda çoğunlukla ekmek yerine karabuğday patlağı yiyorum. Sana da tavsiye ederim. Sosyal medyada zayıflayanlara alternatif yemek tarifleri önerileri var. Tahinden ekmek, nohuttan simit gibi. Ne demiştik? Mantık önemli. Nohuttan yapılan simit gerçek simidin yerini tutmaz. Canın simit istediyse ve o isteği bastıramıyorsan emin ol nohuttan yaptığın simit de o isteği bastırmaz. Çünkü simit bir uyuşturucu türü olan beyaz undan yapılıyor. Nohut onunla yarışamaz. Sana yememeye çalış diyeceğim ama olmuyor, yapamıyorum diyorsan o zaman az ye derim. Bir simit yerine yarım simit ye. Yerken yavaş ye. Yanında kaşar peynir ye. Biraz yeşillik ye. Hepsi birleşince doyarsın. Ve yarım simitle simit yeme isteğini bastırırsın. Aklıma gelenler bu kadar. Sağlıklı ve zayıf değil, ideal kilolu bir ömür dilerim.